Spartacus yoluyla R dereceli bir lasi hayal edin. Bu, Cornel Mundruczó'nun beyaz tanrısı, sokak köpeklerinin zalim ve kayıtsız insanlara karşı ayaklanmasını konu alan acımasız ama heyecan verici bir fantezi. Hayvana ve insandan hayvana şiddet, sert dil, cinsel durumlar ve gündelik uyuşturucu kullanımı arasında bu Macar draması kesinlikle çocuklara göre değil. Ve yine de klasik hayvan resimlerini bu kadar unutulmaz kılan çocuksu korku ve dehşet duygularının bazılarıyla birleşiyor. Old Yeller, siyahi güzellik, King Kong, beyaz tanrının DNA'sında hepsinden parçalar var ama film başlı başına muhteşem bir şey. 13 yaşındaki kahramanı Lily'nin, efendisi olmayan köpeklerden oluşan bir dalganın ortasında ürkütücü derecede boş bir caddede bisiklet sürdüğü açılış sahnesinden, bir köpeğin gözlerinden görülen dünyanın sayısız, sözsüz görüntülerine kadar, film nadir bir anlam taşıyor. Tekinsiz peri masalı. Her zaman bir arada durmuyor, kötü muamele gören, yanlış anlaşılan ve çoğu zaman ihmal edilen kadın kahraman ile sevgili köpeği Hagen'in hayatlarına paralellik kurma çabaları her zaman hikaye anlatmak açısından anlamlı olmuyor. Çünkü esas olarak köpeğin durumu daha kötü. Ancak Mundruczó ve film yapım ekibi temelleri o kadar doğru anlıyor ki, filmdeki yanlış adımların pek önemi kalmıyor. Çağdaş Hollywood filmlerinden ziyade geniş fırça darbeli sessiz dönem melodramlarına dayanan bu film, tamamen sinematik hikaye anlatımının görüntü ve ses odaklı bir örneğidir. Çalışma süresinin büyük bir kısmı boyunca rüya gibi, bazen de kabus gibi bir güce ulaşır. Boşanmış bir çocuk olan Lily'nin üniversite profesörü annesi bir iş fırsatını yakalamak için birkaç aylığına şehirden ayrılır ve onu ilk kez ölü bir ineğin içlerinin çıkarılmasını denetleyen bir mezbaha müfettişi olan babası Daniel'in bakımına bırakır. Bu kanlı sekans filmin dünya görüşünü oluşturuyor, insanlar kibirli bir şekilde sanki tüm doğa, özellikle de hayvanlar üzerinde tartışmasız bir hakimiyete sahipmiş gibi davranıyorlar. Memeli arkadaşlarına mülkleri gibi davranırlar, bazen de bakıcıları ve refakatçileri oldukları fikrine sahte bir bağlılık gösterirler. Mezbahanın zemininde akan kan, ruhsal olarak tüm filmi renklendiriyor. Şöyle diyor, toplum tüm hayvanlara et muamelesi yapıyor ve bu zihniyetin bir parçası olmadığınızı düşünseniz bile muhtemelen öylesiniz. Daniel sabırsız ve bazı yönlerden dar görüşlü bir adamdır. Kızının Hagen'e olan sevgisine zar zor tahammül ediyor ve kayıtsız sokak hayvanlarının yasak olduğu bir apartmanda hayvanın kendileriyle birlikte yaşamasına izin vermekten son derece rahatsız oluyor. Meraklı bir komşu, Hagen'i hayvan kontrolüne ihbar ettiğinde, Beyaz Tanrı, yürek parçalayıcı bir ayrılık ve uzlaşma hikayesine dönüşür. Lily'nin bir lise orkestrasında trompet çaldığı sahnelerde açıkça Richard Wagner'in Tannhäuser operasını anımsatan türden bir aşk hikayesi. Kibirli bir öğretmen orkestra şefi tarafından. Film boyunca Hagen sokaklarda tek başına dolaşır, arabalardan kaçar ve yiyecek arar ve sonunda yakalanır ve insan arkadaşına geri dönüş yolunu bulmak için kaçmadan önce vahşice bir dövüş köpeği olarak şartlandırılır. Ancak basit olay örgüsü büyük bir netlikle dile getirilmiş olsa da, bu esas olarak anlardan oluşan bir film. Ve ne anlar? Mundruczó ve görüntü yönetmeni Marcel Rev, Lily ve Hagen'in hikayesini belgesel benzeri bir dolaysızlıkla çekiyor, aksiyonun büyük bir kısmını genellikle zemin seviyesine yerleştirilen, ev tipi geniş ekran bir kamerayla takip ediyor, bu, zorlu şehir manzaralarını bir köpeğin gözünden daha iyi gösteriyor. David Jensison'un kesmesi hızlı, bazen dalgalı ve kasıtlı olarak kafa karıştırıcı, gerçekte gördüğümüz şey sinematik bir el çabukluğuyken, hayvanların gerçekten kavga ettiğini veya acı çektiğini düşünmemizi sağlıyor. Ancak tüm bu, cesur, yapmacıklıklara rağmen filmin tonu meydan okurcasına eski moda. İnsan karakterleri, hayvanlara karşı ne kadar empati gösterdikleri temel alınarak açıkça ahlaklı ya da ahlaksız olarak tanımlanıyor. Film, sokak köpeklerine, duyguları ve doğuştan gelen hakları olan hemcinsleri olarak mı, yoksa mülk, baş belası veya düzen tehdidi olarak mı davrandıklarına bağlı olarak onları onaylıyor veya kınıyor. Stanley Kubrick'in Spartacus'uyla karşılaştırma hafife alınacak bir şey değil. Beyaz Tanrı, Hagen'in cesur kahramanımız ve vekilimiz olduğu kız ve köpeğinin sürüklendiği bir köle isyanı filmi, çekici olan ama hiçbir zaman bu kadar doğrudan fiziksel tehlike altında olmayan Lily'den çok daha fazlası. Hagen'in sadece işkencecilerinden kaçmasını istemiyoruz. Bunların en kötüsü, ona uyuşturucu veren, ona işkence eden ve onu diğer köpekleri öldürmesi için eğiten bir it dalaşı eğitmenidir. Onun, insanlığın kendi türüne karşı işlediği kolektif suçların intikamını almasını istiyoruz ve Mundruczó'nun senaryosu bunları bizim için soğukkanlılıkla gözlemlenen, zarif bir şekilde koreograflanmış,
çoğu zaman yıkıcı dekorlarla ortaya koyana kadar bunları suç olarak düşünmemiş olabiliriz. Hagen'in evsiz bir adam tarafından zincirlenip satıldığını gösteren kısa bir ara sahne, yerleşmiş ve çoğu zaman sorgulanmayan, insanların hayvanlardan üstün olduğu hiyerarşisi fikrini akla getiriyor. Adam sefalet içinde yaşıyor ve kendini zar zor besleyebiliyor. Ancak köpeğin içindeki insanlığı tanıyamayacak, çünkü Hagen sadece bir köpek, bir süreliğine tersine çevrilmesi gereken bir kaynak. Para ve sıcak yemek. Hagen ve diğer vahşi köpeklerin bir hurdalıkta ilmik takan hayvan kontrol memurları tarafından kaçırıldığı ilk sahne, Kubrick'in Roma destanını çağrıştırdığı gibi, orijinal Maymunlar Gezegeni, N'deki insanların toplanması sahnesini de çağrıştırıyor. Kölelik ve bağnazlıkla ilgili çok incelikli bir benzetme. İt dalaşı sahneleri aslında gladyatör arena sahneleridir. Savaşta bir köpek arkadaşını öldürmek zorunda kalan Hagen'in, cesede ahlaki tiksinti gibi görünen bir tavırla baktığı olağanüstü bir an vardır. Sahne, 101 numaranın kurgulandığı bir çantadan ibarettir. A, çekimi artı, B, çekimi, C, fikrine eşittir, ancak sansasyonel derecede etkilidir çünkü çok sade ve doğrudandır. Hagen'in, haline geldiği durumdan tiksindiği ve onu bu noktaya getiren koşullara öfkeli olduğu fikrini ortaya koyuyor. Wagner'in cömert parçaları da dahil olmak üzere klasik müziğin kullanımı cesurca ve filmin büyüsünün anahtarıdır. Beyaz Tanrı'nın her zaman büyük anın, büyük jestin, karşı konulamaz duygunun peşinde koşan, utanmazca efsanevi bir melodram olduğunu doğruluyor. Munduruczo bir köpek kavgasından karanlık bir sokakta kaçan bir köpeğin görüntüsüne geçtiğinde, kamera onun önünde köpek seviyesinde takip ediyor, davullar gümbürdüyor ve yaylı çalgılar yükseliyor ve kalp atışınızın hızlandığını hissedebiliyorsunuz. Yanlış olan doğruya dönüştürülecek.